Herkese merhaba, ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Uzun zamandır benden istediğiniz NAD dosyasını yani NAD dosyasını bu video ile birlikte açıyoruz. Ancak ben önce size NAD nedir, vücutta ne görevi vardır bunu anlatmak istiyorum. Bunu da birkaç grafikle sizlere anlatacağım. Tabii benim takipçilerim arasında doktor, eczacı, diyetisyen gibi sağlık profesyonelleri de var. Birçok doktordan, eczacıdan, diyetisyenden bile iyi bilen takipçilerim de var. Dolayısıyla belki bazılarınıza birazdan anlatacaklarım biraz teknik, detay gelebilir. Bazılarınız için de çok tatmin edici bir bilgi olacak. Çünkü kafalarda tam oturmayan NAD ne işe yarıyoru size bütün yalınlığıyla, bütün basitliğiyle örneklerle anlatmaya çalışacağım. İlerleyen videolarda da vücutta bu NAD seviyesini nasıl artırabiliriz? Vücutta ne gibi sağlık faydaları var? Bunun gibi videolarla serimiz devam edecek. NAD son yıllarda oldukça popüler, özellikle ünlülerin kullandığı longevity molekülü olarak nam salmış durumda. Bazı ünlülerin ağzından da NAD, NMN, NR gibi kavramları duyuyoruz. Şimdi NMA diye bir vitamin var. Bunu kimse aslında çok bilmez. Ben bunu Kore'den ve bunu alman lazım. Evet. Bu paylaşmadığım bir şey sosyal medyada bile. Bu NMA'in içindeki işte ingredients, içerikleri yaşlanma karşıtı. Bunların aslında hepsi vücutta NAD seviyesini artırmaya hizmet eden moleküller. Bunların ne farkı var? Hangisini kullanmamız lazım sorusunun cevabını ilerleyen videolarda vereceğim. Ama gelin ondan önce NAD nedir? Şöyle bir göz atalım. Şimdi NAD her hücremizde her saniye görev alan, özellikle enerji üretiminde temel görevli bir moleküldür. Ancak onun dışında vücutta sinyallerin iletimi, kalsiyum homeostazı, gen ekspresyonu ve yaşlanma üzerinde de önemli etkileri bulunmakta. Tabii son yıllarda özellikle longevity alanında nam salmış durumda. Bu namını da DNA'ları ve hasarlı hücreleri vücutta onarmasına borçlu. Bu onarımı yapan sirtuin dediğimiz proteinleri NAD aktive etmekte. Aynı zamanda telomer aktivitesini de düzenlediği gösterilmiş. Bunun yanında çok güçlü bir antioksidan ve çok güçlü bir antiinflamatuar, yani vücutta oksidatif stresle veya inflamasyona savaşan çok güçlü bir molekül ve vücutta nitrik oksit sentezlenmesini sağlıyor. Yani dokuların kanlanmasını destekliyor. Aynı zamanda dopamin üretiminde görevli. Hatta ilerleyen videolarda dünyaca ünlü bir nöroloğun Parkinson hastalarında NADH'la nasıl dramatik iyileşme sağladığını sizlere anlatacağım. Bunun yanında sirkadiyen ritmi düzenler. Aynı zamanda işte biraz önce söylediğim gibi anti-aging molekülü, yani yaşlanma karşıtı bir molekül olarak da ön plana çıkmakta. Tabi temelde enerji üretiminde görevli demiştik. Haliyle enerji ihtiyacı yüksek olan dokularda da NAD daha fazla bulunuyor. Nedir o enerji ihtiyacı yüksek olan dokular? Özellikle beyin, kalp kası, iskelet kası gibi sürekli olarak kullandığımız bu organlarımız enerji yoksunluğundan da ilk etkilenen dokular arasındadır. Özellikle belli bir yaştan sonra vücutta NAD seviyesi azalıyor. Bu eksiklikte mesela beyinde enerji yoksunluğu, dikkat eksikliği, odaklanma zayıflığı, dopamin, serotonin gibi nörotransmitterlerin eksikliğiyle karşımıza çıkabiliyor. Veya iskelet kasındaki bir enerji yoksunluğu karşımıza fibromiyalji gibi sürekli ağrılarla çıkabiliyor. Günde 86 bin kez atan kalp gibi enerji ihtiyacının en yoğun olduğu dokularda enerji eksikliği olduğunda da karşımıza kardiyovasküler problemler olarak çıkmakta. İşte yaşlandıkça özellikle 35-40'lı yaşlardan itibaren vücutta NAD seviyesi dramatik olarak azalmakta. Bu azalmanın bir sonucu olarak da vücutta DNA tamiri azalıyor, hücresel yaşlanma meydana geliyor ve mutasyonlara, belki bazı tümörlere de kapı aralanmış oluyor. Aynı zamanda enerji metabolizması bozulduğu için biraz önce saydığım semptomlar da karşımıza çıkabiliyor. İşte NAD temelde nasıl görev alıyor? Bu sorunun cevabına gelelim. Şimdi biz karbonhidrat da yesek, protein de yesek, yağ da yesek tek bir amacımız var. ATP üretmek, yani enerji üretebilmek. Ne yapıyoruz bunun için? İşte aldığımız proteinleri amino asitlerine kadar parçalıyoruz. Kompleks karbonhidratları, işte nişastayı glikoza kadar parçalıyoruz. Yağları en küçük lipid parçacıklarına kadar parçalıyoruz ve bunları en son oksijenli solunuma sokuyoruz. Yani oksijenle birlikte, nefes alarak havadan aldığımız oksijenle birlikte bir nevi bunları yakıyoruz. Bu yakma sonucu, yani bu oksijenli solunum sonucu
sonucunda bu besinlerin içerisindeki hidrojen molekülleri açığa çıkıyor. İşte mesela burada bakın glikozu ben oksijenle birlikte yakmışım. Oksijenle solunuma sokmuşum. Sonrasında şurada Krebs döngüsü dediğimiz bir döngü var. Mesela malat burada görevli. Magnezyum malatın enerji vermesinin sebebi bu Krebs döngüsünde görevli olması. Daha önceki videolarımda anlatmıştım. Burada görevli bazı moleküller var. İşte bu Krebs döngüsünde her adımda ortaya hidrojen çıkıyor. Ben işte bu hidrojenleri önce depolamam lazım. Sonra gidip onları ATP'ye çevirdiğim başka bir yer var. Birazdan oraya geleceğim. İşte bu besinleri yaktığımızda açığa çıkan hidrojenleri ben NAD ile depoluyorum. Yani NAD'leri siz boş bir kredi kartı olarak düşünün. Ben besinlerle birlikte yakmam sonucunda açığa çıkan hidrojenleri o kredi kartında puan olarak depoluyorum. Yani ne elde ettim? NADH elde ettim. İşte bu NADH'ları siz puan yüklenmiş bir kredi kartı gibi düşünün. Yani ben her karbonhidrat, protein, yağ yıktığımda hidrojen açığa çıkıyor. Bu hidrojenleri de NAD'lere depoluyorum ve NADH elde ediyorum. Bu NADH'ları yani puan yüklenmiş kredi kartlarını ben gidip bu puanlarımı paraya çevirmem lazım. Yani ATP'ye, enerjiye çevirdiğim bir yer var. Orası da hücrelerimizde mitokondri zarında bulunan bir fabrika. Enerji üretim fabrikası var. Biz buna elektron transport zinciri diyoruz. Bu fabrikada bazı yapılar var. Şu slaytta gördüğünüz gibi. Hatta bu yapılardan bir tanesi de tanıdık bir molekül. Nedir o? Bakın şurada ubiquinon yazıyor. Koenzim Q10. Hep anlatıyoruz ya koenzim Q10 da enerji vericidir. İşte elektron transport zincirinde görevlidir. O nedenle ATP üretiminde görevlidir diye. İşte bu fabrikanın bir işçisi koenzim Q10. Ancak işte bu fabrika ne yapıyor? Bizim o karta depoladığımız hidrojenleri yani NADH'ları getirip ben bu fabrikada işleme soktuğumda bunun karşılığında o hidrojenleri ayırıyor. Bunun karşılığında bana ATP yani enerji üreten bir fabrika burası. Aynı Keban Barajı gibi düşünün. Bir hidroelektrik santral gibi düşünün. Nasıl ki orada ben suyu yüksekten akıtıyorum. Oradaki elektrik türbinleri dönerek enerji üretiyorlar. Aynı burada da hidrojenleri işte yukarıdan aşağıya ben burada gelip akıttığımda yani o NADH olarak puan yüklenmiş kredi kartlarını gelip hidrojenleri burada sisteme soktuğumda o puanları ben paraya çevirmiş oluyorum. Yani ATP'ye çevirmiş oluyorum. Sonrasında yine ne ortaya çıkıyor? Hidrojenler ayrıldıktan sonra yine çıplak NAD kalmış oluyor. O NAD'ler gidip tekrar besinleri yaktığımızda açığa çıkan yeni hidrojenleri yakalayıp gelip yine bu sisteme aktarıp burada yine ATP üretiminde görev alıyorlar. İşte bu nedenle NAD bizim için çok önemli. Yani siz beslendiğinizde açığa çıkan hidrojenleri depolayabilmelisiniz ki sonra da gidip onları ATP'ye dönüştürebilmelisiniz ki enerji elde edebilirsiniz. Bu NAD seviyeniz gün geçtikçe, yaşlandıkça azaldığında siz ortaya hidrojen açığa çıkarsanız bile işte o puanları yükleyebileceğiniz bir kredi kartı olmadığı için gidip onları paraya yani ATP'ye çeviremiyorsunuz. İşte NAD'nin temel görev aldığı mekanizma bu. Tüm yalınlığıyla, tüm basitliğiyle anlatmaya çalıştım. Peki bu NAD'yi nasıl artırabiliriz? Bunu artırmak için ne kullanacağız? Piyasada NR, nikotinamin ribozit dediğimiz moleküller var. Bunun kullanılması gerektiğini savunan bazı kişiler var. NMN yani nikotinamin mononükleotit dediğimiz bazı moleküller var. NADH yani direkt olarak puan yüklenmiş kredi kartını ben kullanabilirim. Hızlı bir şekilde bunu paraya çevirip yine geriye ne kalıyor? Çıplak NAD kalıyor. NADH takviyeleri var ancak bunların da bazılarında problem var. Gibi birçok alternatif var vücutta NAD'yi artırmak için. Önümüzdeki videolarda da işte bunlardan hangisini kullanalım ve bu NAD'yi ben vücutta artırdığımda vücutta ne gibi sağlık faydaları ortaya çıkıyor? Klinik çalışmalar ışığında sizlere anlatacağım. Takviyelerle ilgili kafanıza takılan soruları tarafımca kaleme alınan Akılcı Bilimsel Takviye Rehberi ve Beyinden Bağırsağa isimli kitaplardan okuyabilir ve beni Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından da takip edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.